Evet sevgili izleyenler, Sağlık Türkiye'de programında beyin, omurilik ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Onur Kulaksızoğlu bizlerle beraber. Nasılsınız hocam? Hoş geldiniz. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz. Hocam yine güzel sorular hazırlanmış. İlk soruyla başlamak istiyorum. Boyun fıtığı ile ilgili bilgi verir misiniz? Tabii ki verebilirim. Yani bu şimdi zaten çağımızın hastalığı, artık herkes bu bilgiye sahip. Yani boynu ağrımayan, beli ağrımayan, sırtı tutulmayan var mı? Yok vallahi. Benim her gün sırt ağrısı ve bel ağrısıyla uyanıyorum. Zaten her gün. gerçekten sıkıntımız şöyle söyleyeyim. Çağımızda bizim dönem, ben bir tık eski bir dönemim. Yani ben 50 yaşı devirdiğim için söylüyorum. Hani bizim dönemde şöyle bir hareket ne ifade etti dediğinizde herhalde sakızı ağzımızdan çıkarıp esnetme hareketiydi. Ya, ama ne oldu ondan sonra? Şimdi bu hareket telefonlarda, Evet. tabletlerde büyütme hareketi. Yani çok anlam ifade ediyor ve çok ciddi bir gelişme var. Bu kadar Ar-Ge varken, yani araştırma, geliştirme, teknoloji ilerlediği dönemde bizim omurga sağlığımıza dikkat etmemiz söz konusu mu? Mümkün değil. Eskiden bakıyorsunuz asansörlü ev diye seçerlerdi. Aa, şurada asansörlü ev varmış. Biz çocukken 6-7 yaşında kaça kaça o asansörlü eve gidip asansörüne basıp asansöre binerdik. Evet. Düşünsenize şu anda hani düşündüğünüzde inanılmaz, ya böyle saçma şey mi olur falan dediğinizi biz çocukken eğlence için, görmek için yapardık. Yok, ben de ona yetiştim. Yetiştiriz. Aynen. Bizim sokak Antalya'da, bizim mahallede de öyle asansörlü bir iki tane ev vardı. Değil mi? Yani giderdik ve basar oynardık asansörle. İşte yani. teknolojiyle biz asansörü normal kabul ediyoruz. Arabaya, neredeyse tuvalette bile arabayla gidiyoruz. Evet. Her yere yürüyen merdivenlerle çıkıyoruz. Spor yapmıyoruz, egzersiz yapmıyoruz. Doğru dürüst aslında vücut gelişimini tamamlatmıyoruz bile. Ondan sonra bir de telefonlara, tabletlere, sürekli bilgisayarlara kafalar. Sürekli dalıyoruz. Ondan sonra boynumuz ağrıyor. Boynumuz ağrımaya başladığında da bunu fark etmiyoruz. Şimdi boyun fıtığı aşamasına o fark etmediğimiz dönemde geçiyoruz zaten. Boynumuz tutuluyor, kilitleniyor. Bazen ciddi bir şekilde robot gibi oluyoruz ama mutlaka bir bahane buluyoruz. Diyoruz ki ya pencere açıktı, rüzgar aldı herhalde, ya da arabanın penceresiyle işte o ceyran yaptı, yok klima vurdu, sıcak soğuk çok fark etti, dün çok çalıştım veya yastığım iyi değil. Mutlaka bir bahane buluyoruz. Sonra bu bahaneleri aslında kendimize kanıtlayamadığımız zaman da diyoruz ki acaba bir boyun fıtığı mı oldum, ben bir beyin omurilik sinir cerrahına mı gitsem? İşte iş orada başlıyor. Yani bize gelene kadar yapılan yanlışları biz bir şekilde görüp, öğrenip, hastayı eğittiğimiz takdirde erken tanı teşhisle boyun fıtığı olmadan halledebiliyoruz. Boyun iki omur kemiği arasındaki o kıkırdağın omurilik sinirlerine basmasıyla ortaya çıkıyor o boyun fıtığı. Ve biz onu ilk planda, o kilitlenmeliği daha sonra kollara yayılan ağrıyla hissediyoruz. Kollara yayılan ağrılar başladığı anda bu boyun fıtığı başlamış demektir. Yani bilgilendirmeyi biraz yavaş yavaş alıyorum ama aşama aşama bunları, yani bizi izleyen izleyicilerimiz çok net göreceklerdir, net anlayacaktır. Evet, benim de önce kilitleniyordu, tutulmalar arttı, sonra koluma ağrı vurdu. Evet, uyuşmayla uyanmaya başladım. Hatta bir ara elimden bardak çanak tutamaz oldum. Neyse geçti ama ilerleseydi ben çok kötü olurdum diyenler. Bir sonraki aşama nedir biliyor musunuz? Ayakta bile duramayacak kadar baş dönmesi ya da dengesizlik olması. Lap lap yürümeler. İşte boyun fıtığı çok sinsi bir hastalıktır. Düşünün, bir araç kazası oldu değil mi? İşte bir arabaya vurdu veya bir araba takla attı. Ambulans çağrılır. Koşa koşa ambulans niçin gelir? O hastayı kurtarmak için. Peki o ambulans görevlisi, hemşire, ATT veya doktor elinde neyle koşturur? Bir, soluk borusunu açmak için elinde bir alet. İkinci alet ve en önemli alet, boynunu sabitlemek için bir boyunlukla gider. Biz o hastayı, kazazedeyi ilk kurtarma aşamasında hava yolunu açıp nefes aldığına bakarız. İkinci, hemen boynunu koruruz ve boyun omurgayı koruyarak onu bir hastaneye transfer ederiz. İşte boyun bu kadar önemli. Ve biz bu kadar önemli olan organımızı aslında ne yapıyoruz? Bir berber koltuğunda kütletmeye bile bırakabiliyoruz. Ona da yetiştiniz mi? Var mıydı öyle bir şey? Evet, biliyorum. Peki boyun fıtığının nedenleri nelerdir? Yani aslında ters hareket boyunda ciddi hasar yaratır. Ters hareketler, ani hareketler ve ısınmadan yapılan her türlü spor.
yapılan spordan sonra da stretching yapmamak, yani germe egzersizleri yapmamak bile boyuna, omurgaya zarar verir. Geçen gün benim öyle tutuldu. Antrenman sonrası stretching yaparken ama. Ama işte stretching yaparken iyi ve dengeli bir şekilde yapmak lazım. Yani spora ne kadar konsantre oluyorsunuz? Bir basketbolcu o potaya, o topu atmaya nasıl konsantre oluyorsa, stretching'de de bütün kaslarınızı, gerdiğiniz o eklemi, gerdiğiniz o kirişleri net konsantrasyonla yapmanız lazım. O konsantrasyon kaybolursa zarar verir. Yani eski zaten sporcuyum ben, hani klimalı bir ortamda. O da kötü. Yani yaptığım spor salonu, otelin spor salonuna inmiştim. Buradan daha küçük bir yerde klimayı basmışlar. Çok soğuktu içerisi ama yine de ben kardiyoda koştum. Akabinde stretching yaparken boynumu esnetirken tık tık kaldım. Benim zaten sol tarafım hep tutulur. İşte. Hani orada da hep yani orada bir sürekli bir şey oluyor. O sıkıntılar aslında artarak devam ederse bu işin sonu boyun fıtığına kadar gider. Çünkü yaptığınız işte eklemin oradaki iki omur arasındaki birbirine bağlantısını zedeliyorsunuz. O stretching veya ters hareket, kütletme, bunların hepsi iki omur kemiğin arasının gerçekten bozulmasına sebep oluyor. Bozulması dejenerasyon, yani yıpranma. Bu da bir sonraki aşama patlaması. Yani boyun fıtığının acil hale gelmesi. Peki tam olarak belirtileri nelerdir? Hani anlattığınız Boyun ağrısı arasından evet geçtiniz. kendini mutlaka gösterir ama bazen önemsemeyiz. Kol ağrısıyla gelir hasta o önemsemediği dönemden sonra. Kollarda uyuşmayla gelir, kuvvet kaybıyla gelir. Baş ağrısı baş dönmesiyle gelir. Düşünüyorum Dengesizlik. ben bunlar. Şimdi tıp fakültesinde bir hastalık vardır biliyor musunuz? Ay, o Tıp fakültesine başlayan O bende de var işte şu Var an. işte. Programda Sağlık konuk programı, ağırladıkça aynen. dinliyorum. Ha, var mı? Evet, evet. sizinle daha önce de konuşmuştuk. Her anlattığımı kendinize ya da yakınlarınıza uyarlıyorsunuz. İşte tıp fakültesine başladığımızda da hocalarımız uyarırdı. Bakın kendinizi ve çevrenizi rahat bırakın. Bu hastalıkları öğrenmek için buradasınız. Üstünüze uygulamak için değil derlerdi. Ben ama zaten çocukluğumdan beri hastalık hastasıyım. Beni özel hastaneler artık kapıya kırmızı alırsa "Ay canım hoş geldiniz" diyor. "Bugün neye bakacağız?" falan diyorlar. Neyse ki hani 35'ten önce her gün giderdim. Her gün başım ağrıyor giderdim falan. Öyle bir hastalık hastasıydım. 35'ten sonra babamı kaybettikten sonra bıraktım. rahmet eylesin. Teşekkür ederim. Bıraktım hani ölümle yüzleşince hakikaten aman dedim. Şimdi geldi mi zaten çok kapıyı dikkat etmek çalar. lazım ama yani bu kadar hastalık hastası olmak değil ama boyun fıtığıyla veya omurga sağlığıyla alakalı tedirginliğiniz şu olsun. İlerleyen aşama dünü gösterecek size. Dün aratacak. Yani hep ilerleyecek, hep ilerleyecek. Yıpranma dediğiniz şey bir temele giren su gibidir. Yani o binayı çürütür, siz fark etmezsiniz. Üstünde yaşarken bir gün bakarsınız ki temel gitmiş, çökmüş. Kesinlikle. Bir omurgayla ilgili yaşadığınız en ufak bir rahatsızlıkta nedenini araştırın ve nedenini uzaklaştırın. Şimdi ben beyin omurilik sinir cerrahiyim. Ben bunun mikro cerrahiyle ameliyatını yapıyorum. Ama unutmayın, ben tabii ki mikro cerrahi çok başarılı bir ameliyat. %99 başarısı olan bir ameliyat ama ben bu ameliyatı yaptığımda bile hastaya diyorum ki sizin 24 omurganızdan bir tanesini temizledim. Öbür 23'ünü daha korumak yine sizin göreviniz diyorum. Yani burada unutmaması gereken hastalarımızın, daha doğrusu hasta olmayan insanların unutmaması gereken tek şey. Kıymetini bilin çünkü bu sağlığı kaybettiğinizde geri dönüş yok. Allah'ın yapısı o kadar muhteşem bir yapı ki biz oradaki bozulanı normal dokuya zarar vermesin diye çıkartıyoruz, temizliyoruz. Ama asla o bozulanı çıkıp al sana yenisini yapıyoruz diyemiyoruz. Böyle bir şey yok. Böyle bir şansımız yok. Peki tanıyı nasıl koyuyorsunuz? Ya tanıda da çok enteresan Ece Hanım. O kadar çok insanla karşılaştım ki MR korkusu olan. Sırf bu yüzden doktora gelmeyenler var biliyor musunuz? MR dediğimiz bir kapalı yerde. Görünce benim ablamda da var. Panik atağı tutuyor mesela. İşte Ben yani de hiç yatıp uyuyorum Ben yani. anlamıyorum. Yani orada bir ses var bizi çok rahatsız ediyor. Kapalı alana girdik sanki kabre girmiş gibiyiz. Eninde sonunda gireceğiz yani sonra. Değil mi? Ay çok İşte komik. bu yüzden Garip. doktora gelmeyenler var. Hocam şimdi siz benden MR isterseniz gelmek istemiyorum diyen, beni arayan mesaj atanlar var.
Yani ben sonuçta bir Instagram'dan veya işte WhatsApp'tan sürekli hastalarımla yazışıyorum. Ki hastam olmayan insanlar da soru soruyor. Filmlerini gönderiyorlar, danışıyorlar. Ben çok mutlu oluyorum. Sonuçta onların danışabilecekleri bir böyle klavye kadar yakınına hissetmeleri lazım. Bir beyin omurilik sinir cerrahı olarak bunu yapmak zorundayız. Ama hastaların ya bir MR'ınızı görmek lazım deyince hocam siz de mi MR istiyorsunuz diyor. Yani MR bir tanı koymakta önemli olan nokta şu. Hastayı dinlemek. 2 anamnez dediğimiz hikayeyi almak. 3.'sü iyi bir muayene etmek. Yani nörolojik muayene. Her şekilde muayenesini yapmak lazım. Bazen boyun fıtığı dediğimiz hastada MS çıkabiliyor. Bazen boyun fıtığı diye geliyor, tümör çıkıyor, kanser çıkıyor ama iyi bir muayene şart. O muayene sonrasında da bizim yegane elimizdeki gerçekten hani en güçlü tanı metodumuz MR. Manyetik rezonans görüntüleme. Yani Avrupalılar çok gülüyorum MRT diyorlar ya. Nereden diyorum MRT dediniz öyle alıştık diyorlar. MR manyetik rezonansın baş harfleri. Evet. T'yi nereden buluyorsunuz diyorum. Aslında T değil imaging'tir. I'dır. MRI demeleri lazım. Çok biliyoruz, çok şey yapıyoruz ama korkmadan aslında ona girmeleri lazım. O boyun fıtığında, bel fıtığında, beyin tümörlerinde en iyi tanı metotlarımız yumuşak dokuyu gösteren MR. Kesinlikle. Peki her boyun ağrısı çeken boyun fıtığı hastası mıdır? Aslında o gözle bakmak lazım. Ta ki bir beyin omurilik sinir cerrahı görene kadar. Bazen çok basit bir yastığı değiştirmek bütün boyun ağrılarını ortadan kaldırır. Bazen basit bir duruşu düzeltmek. Şu hani anahtar modeli vardır. Genelde mankenlere falan söylerler. Yürüyüşlerinizde anahtarı bir kere arkaya çevirin derler yani yürüyüş yaparken. Doğru. Göğüsü öne çıkartan, çeneyi yukarı alan bir model vardır. Ben hastalarıma hep söylerim. Anahtarı şöyle bir çevirin. İnanın duruşu düzeltir, boyun açısını düzeltir. Siz eğitim alırken bir de kitapla yürütüyorlar ya. Çocuktum o zaman, 12-13 yaşındaydım ama Allah'tan o kitapla yürüme aşamasına ben hiç gelmedim ama evet kitap koydurdukları da vardı. Kitap koydurma. Ben de ihtiyaç olmadı. Anahtarı çevir derler hani orada yürüyüş şeyleri, trainerları. Doğru. Anahtarı çevirirler tık herkes düzelir. Hatta izleyiciler bile düzelir. Evet o zaten psikolojik bir şey kesinlikle. Peki boyun fıtığına yol açan nedenler nelerdir? Hani sadece telefona bakma dışında. Aslında ağır kaldırma. Tamam aynı şey. Önemli. Bazen şunu düşünün. Ben şimdi Baki beni dinliyorsa kulakları çınlasın. Almanya'da Dillenburg'da onun yanına gitmiştim. İşte bir hafta kaldık. Ya Onur ben dedi sen daha gidişin 2 gün var. Ama ben işe başlamam lazım dedi. Olur dedim yani işe başla ben evde otururum ya da işte sen yanında geleyim dedi. Kargo şirketinde çalışıyordu o zaman. Gel yanımda ol dedi. Ben bu arada kaç yaşındayım? 17-18. Yanındayım kargo şirketine gittik. O forklift denilen bir şeyle ağırlık kaldırıyorlar. Ya forkliftte kaldırdığı ağırlık küçücük bir kutu. İçi de bomboş. Ben şey yaptım. Ya dedim koskoca forklifte gerek yok. Burada ben alayım yükleyiverelim dedim. Hani gidelim hızlı bir şekilde. Ben aslında işi hızlandırmak istiyorum. Türk kafası ya. Dur dedi. Oradan koşa koşa 2 tane Alman geldi. Ne yapıyorsunuz dedi. İş yasalarına göre sizin dedi elinizle kaldırmanız yasak. Neden? Çünkü boyun fıtığı olursunuz. O kadar güzel bir şey söylediler ki. Bak çok hafif bir şey. İnanılmaz derecede yani siz tek elinizle kaldırırsınız o kadar hafif ama forkliftle kaldırıldı. Çünkü orada kullanma talimatı var. Onu kaldırma talimatı var, onu yükleme talimatı var. Ona asla aykırı olamazsınız. Ama biz ne yapıyoruz? Ya tut şunu kaldıralım. Tabii. Hemen kaldırıyoruz ve bütün ağırlıkla omurgamıza böyle boynumuza yük vererek kaldırıyoruz. Elimizin kaldırdığı yük bile aslına bakarsanız boynumuza zarar veriyor. Omurgamıza zarar veriyor. Bu bir. İkincisi kazalar. Ya en önemli şey bütün kazalarda. İşte bisikletten düştüm, kaykaydan düştüm, bu scooterlardan düştüm. Çarptım, ettim hep boynumuz zarar görüyor. Diğer yerlerimizde çok güzel aslında karın kaslarıyla koruyoruz. Göğüs kafesiyle koruyoruz omurgalarımızı ve iç organlarımızı ama boynu koruyan hiçbir şey yok. Bir de kafa taşıyor. Yani kafa boş bile olsa 2 kilo. Düşünsenize o 2 kiloyu taşıyor ve o 2 kiloyu her yerde dikkat ederek taşıyor. O travmalarda en çok zarar gören kafatasından daha çok boyun oluyor. Bir de boyun fıtığı yapan en önemli nedenlerden biri de yatış.
Yani düşünsenize, ben anahtar geri çevirelim diyorum ya, böyle oturalım. İşte çenemiz yukarıda, karşıya dik bakış açısıyla çalışalım, dik bakış açısıyla yürüyelim diyorum ama yatarken cenin pozisyonunda çeneyi kapatıp uyuyan insanlar. O 8 saat mi uyuyor, 10 saat mi uyuyor? Ön tarafa doğru kapatıyor. İşte boyun açısını bozan en önemli etmenlerden biridir o yatış Nasıl yatacağız? Sphinx gibi böyle mi yatacağız? Valla şöyle, Ablam öyle yatar. boyun destekli yastık sizi zaten öyle yatırıyor. Yan yattığınızda da arkaya doğru çeneye yatırıyor. Böyle Hayatta yatamıyorsanız partnerinize diyeceksiniz ki ben böyle yattığımda beni uyar. Cenin pozisyonunda ben yattığımda uyar diyeceksiniz. En Tek güzeli- yatıyorsak. Eyvah. Onu bir sinyal olarak hemen izleyicilerimize belirtelim o zaman. Vallahi tek yatıyorum ve hakikaten Cenin pozisyonu o benim ya. Başka Ya, türlü işte. sırt üstü yatamam, yüzüstü yatamam yani. Hep yan. Hep bir Yanda şekilde. yattığınızda çeneyi kapatmayacaksınız. Hep arkaya yatacaksınız. Bak, bu bile boyun fıtığı olmak için nedendir. Yani Vay canına. ağır kaldırmanıza, hamal olmanıza, ne bileyim işte travmaya geçirmenize gerek yok. Bu yatış bile sizi boyun fıtığı yapar. Evet, peki son olarak az zamanımız kalmış. Şunu sormak istiyorum. Her boyun fıtığı ameliyat edilir mi ve boyun fıtığında mikro cerrahi yöntemi nasıl yapılır? Bunu da anlatalım ki hani izleyenler Valla ben mikro faydalansın. cerrahi yöntemini 26 yıldır yapıyorum. Ve mutlulukla yapıyorum. Çünkü eskiden bu yöntemim yokken, açık ameliyat varken maalesef boyun fıtığı dediğinde insanlar korkar kaçardı. Bel fıtığı dediğinde korkar kaçardı çünkü sakat olma korkusu vardı. Şu anda yapılan ameliyat, o mikro cerrahi sayesindeki başarı %99'larda. Yani ne yapıyorum? Buradan küçücük, yani boynun ön tarafından 1-1,5 santimlik bir kesiyle giriyorum. Orada mikroskopu yerleştiriyorum. Mikroskop altında 40 kat büyüterek detaylı bir temizlik yapıyorum. O patlamış, o dejenere olmuş, yıpranmış fıtığı alıp çıkartıyorum. İki kemik arası çökmesin diye de bir kafes koyuyorum ya da ona benzer bir şey koyuyorum. Hani ona benzer diyorum çünkü eskiden kemik alıp koyardık. Şimdi öyle bir metot yok. Çünkü hasta burasının iyileştiğinden sonra aylarca buranın ağrısıyla müzdarip oluyordu. Hani eski tekniklerin hepsi atıldı artık. Yani hastanın boyun fıtığı ya da bel fıtığı veya sırt fıtığı olduğunda tek düşüneceği şey mikro cerrahi kim yapıyor onu bulsun. Ama bence şu anda düşünmesi gereken tek şey fıtık olmamak için neler yapılır? Ben Onur Kulaksoy'u dinledim, onları yapayım. Evet, duruşuma, pozisyonuma dikkat edeyim demesi lazım ama o asbelkader bir fıtıkla karşı karşıya kaldığında da biz sanatımızı konuşturuyoruz. O mikro cerrahi sayesinde bir hafta içerisinde kendi normal hayatına, iş hayatına dönebiliyor. Ama Harika. bir gün hastanede illaki yatırıyoruz boyun fıtıkları olduğu için, bir narkoz verildiği için bir günlük bir yatış. Ertesi gün çıktığında işte uçağa biniyor, yani rahatlıkla seyahat edebiliyor. Bir hafta bir boyunluk kullandırıyoruz. Ondan sonrasında normal hayatına tamamen dönüyor. Harika. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yine şahane bilgiler verdiniz. Evet, Sağlık Türkiye'de programında beyin, omurilik ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Onur Kulaksızoğlu bizlerle beraberdi. Programımız devam ediyor.